Do you like Atatürk? No, only Erdogan. Kadrajı almakta neden zorluk çekiyorum şu anda en geniş açıda. For salary around how much dirhem? 1200. O mükemmel arabalar. Baksanıza abi. Hoş geldin Dubai yani. Dubai'ye gelirseniz böyle olur diyor. Emirati bana laf attı. Bak burada da hayatlar böyle. Dubai'de teknoloji fiyatları. Burası küçük Hindistan gibi. İnsanların aklına sadece bazen şeriat geliyor. Bazen sadece bir çöl geliyor. Before sleep. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Melih sen nerelere geldin? Melih eskiden böyle çadırını açardın, dünyanın en güzel doğasını, tabiatını gördüğün videolarım vardı. Şimdi ise böyle perdeyi çektim ve beni koca koca gökdelenler karşıladı. Dünyanın en zengin ülkelerinden birindeyim arkadaşlar. Kişi başına düşen milli gelir yılda 96 bin dolardan fazla. Dünyanın en zengin 6. ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyim ve en önemlisi ise çok popüler bir destinasyon olan Dubai'deyim. Dubai'nin de öyle merkezi bir yerindeyim ki Dubai Mall var. Dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri. İçerisinde yürürüz, adımlarız. Şehir gibi zaten. Kaldığım yeri de göstereyim dedim. Arkadaşım beni davet etti sağ olsun. Onun yanında kalacağım. Böyle de bir yer seçmiş ki gerçekten çok merkezi bir konu. Burada her şeye ulaşabiliyor. Bunun yanında kendisi de MR'da çalışıyor. Şimdi MR ne derseniz arkadaşlar MR Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai'nin en önde gelen firmalarından bir tanesi. Gördüğünüz bütün bu yapıların üzerinde MR isminin markasını görebilirsiniz. Hükümetle beraber iş yapan bir firma diyebilirim. Bütün güzel binaların altına kendi imzalarını atmışlar. Arkadaşım da bu firmada çalışıyor. Size Dubai hakkında çokça bilgi vermek istiyorum. Çünkü benim için çok farklı bir deneyim olacak. Ben hiç böyle kapital bir atmosferin içerisine girmemiştim. Bu kadar şatafatı görmemiştim. Dubai deyince insanların aklına sadece bazen şeriat geliyor. Bazen sadece bir çöl geliyor. Ama benim hayatımda gördüğüm şehirleşme açısında en güzel yerlerden bir tanesi, en temiz yerlerden bir tanesi. Bir de nasıl siz o değerli parmaklarınızla yorum yazıp beni destekliyorsanız yine beni bu videoda destekleyen bir sponsorum var. Aura Sebilon katkılarıyla bu video çekildi. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Ulan soğuktan çıktım ya bir anda gördünüz mü nasıl buhar yaptı. Kamera yavaştan kendine geldi. Burada belli kurallar var. Böyle kafanıza göre her yeri çekemiyorsunuz. Herkesin yüzüne kamerayı tutamıyorsunuz. Ya ben konuşurken siz arkadaki araçlara bakın. Burada dünyanın ben çok ilgili değilimdir ama göremeyeceğiniz kadar araç görüyorsunuz. Göremeyeceğiniz kadar lüks araç görüyorsunuz. Abu Dhabi'den sonra burası bir tık daha farklı geldi. Binalarıyla, işte yaşam tarzıyla biraz daha zengin, gösterişli, daha çok mekan var. Daha çok turizm, lüks üzerine arkadaşlar burada. Lüks turizmi var. Yani böyle dünyanın 7 yıldızlı bir oteli yine burada. Hatta o otelde 24 karat altınlı bir klozet var, bir tuvalet var. Düşünsene tuvaleti bile altından yapmışlar. Ben bunu Instagram'da paylaşınca bana şey demişlerdi ya bizde o Toto yok orada oturacak diye yazmışlardı. Velhasıl çok da önemli değil ya. Sonuçta gittiği yer 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yeah, thank you bro. How are you my friend? Fine, you are the best. Thank you so much. İlk defa bir Emirati bana laf attı. Normalde Emiratiler deminki arkadaş gibi hani güler yüzlü. Abu Dhabi'de otel sahibiyle tanışmıştım. O da Emirati'ydi. Adam normal sen ben gibi. Hatta adam o geleneksel kıyafetleri giymediği için ben ve beni almaya gelmişti havalimanına. Ben onu çalışan zannettim. Şoför müsün dedim. Tesla ile geldi bu arada. Yok dedi. Otel sahibi olduğunu ben başkasından öğrendim. Mütevazi bir adamdı yani. Ama şöyle bir gerçek var ki burada yaşayan insanların yorumlarını aktarıyorum size. Genelde hani halkın arasında çok da karışmıyorlarmış. Kendi komüniteleri arasında vakit geçiriyorlarmış. Burada Emirates göremiyorsunuz bu arada. Yani Emiratesler o beyaz kıyafetleriyle, lokal kıyafetleriyle gezen arkadaşlar bu tarz yerlerde çok görülmüyor. Onların takıldığı yerler böyle yerler değil. Allah şu kardeşlerimin yardımcısı olsun. How many hours you are working bro? 10 hours. 10 hours every day. Off day? Of the Saturday only one. Just Saturday. Salary around how much dirhem? 1200. 1200. But it's hard work, right? It's hard work. You are from Pakistan. Pakistan. Nepal. Nepal. God bless you. Abi 12 dedi ya. Yani düşünsenize sucuk su olmuş burada güneşin altında çalışıyor. Bak ben video çekerken bile terledim. Gözüme ter kaçtı. Var ya ne hayatlar var ya. Ne hayatlar var. Dünyayı geziyoruz hoş ama bir yandan da insan o varla yokun çizgisini net bir şekilde görüyor.
dünyanın farklı yerlerinden ekmek parasına gelmişler. Çalışıyorlar burada. Şu insanlar da farklı şartlarda yaşamak, farklı hayatlar sürmek istiyordur ama işte gel gelelim ki insanın her istediği olmuyor. Burada çalışıyorlar. Evlerine para götürüyorlar. Videonun bir başladığı yerlere bakın. Bir de şimdi gözünüzün önüne buraları getirin. Aradaki farkı siz düşünün. Bakın. Dünyanın enleri Dubai'de, işte en büyük alışveriş merkezleri, işte en büyük binaları, en büyük otelleri, en pahalı otelleri. Yani burada tam anlamıyla konfor var arkadaşlar. Siz de belki insanlara bakabilirsiniz. Tabii ki şu anda çok fazla turist var. Turistik bir bölgedeyiz ama bu Emiratiler, yani buranın yerlileri, buranın sadece %10'unu oluşturuyor arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? %10. Diğer insanlarsa büyük bir çoğunluğu Hintliler oluşturuyor, Pakistanlılar oluşturuyor ve Bangladeşliler oluşturuyor. Onlar daha çok burada işte güç gerektiren işlerde çalışıyor. O yüzden genelde yine etrafa baktığınız zaman erkek nüfusunun daha fazla olduğunu göreceksiniz. Çünkü %20'si kadın, her 5 kişide biri kadın, diğerleri erkek. Dışarıdan çok fazla göç alan bir yer. Göç alanlar da genelde zaten işçiler. Onlar da çalıştıkları için böyle istatistikler ortaya çıkmış. Çölün ortasında kocaman bir yaşam alanı kurmuşlar ve burada bütün sosyalleşmelerini gerçekleştiriyorlar. Yeme, içme, eğlence. Benim videolarımı izleyenler, özellikle Türkiye'deki videolarımı izleyenler genelde beni işte dağda, bayırda, kampta görürler. Ben de kendimi ilk defa böyle kapital bir düzen içerisinde görüyorum. Her yer ışıklı, alacalı, güzel kokular. Hep böyle bir cezbetme hali var Dubai'de. Ya zaten şehire baktığın zaman aslında şehir de öyle değil mi? Yani çölün ortasında 50 yıl önce düşünsenize hiçbir şey yok. Sonra petrol bulunuyor. Konu açılmışken bir yanlışı düzelteyim. Genelde diyorlar ki işte bunlar işte petrolü buldu Dubai'de, öyle zengin oldular. Yani Dubai'de petrol yok arkadaşlar. Dubai'de aslında petrolün %80'i Abu Dhabi'de. Dubai'de daha çok böyle finansal yatırım yapılacak alanlar inşa etmişler ve turizm var. Alışveriş var. Dubai ulaşım sektörüne yatırım yapmış, ticarete yatırım yapmış ve o şekilde gelirini elde etmiş, insanlar zenginleşmiş, böyle bir yaşam formu oluşturmuşlar. Ama ben hep böyle şeye bakıyorum, yani hayal ediyorum sokaklara bakarken, ya diyorum bu insanlar bu misyonu, vizyonu elde etmişler, parayı iyi değerlendirmişler, kanunlarını ona göre düzenlemişler ki bilinen yanlışlardan bir tanesi de buranın şeriatla yönetildiği. Burada kısmi şeriatı var, yani evlilik hukukunda filan şer'i hükümler geçiyor ama Batı kanunları da ağır basıyor. Yani misal veriyorum, şeriat olan yerde benim bu şekilde gezmem veyahut da kadınların işte başının açık gezmesi gibi hükümler yok. Ticaret burada ön planda, yani ticari politikalarını, ticari stratejileriyle inançlarını karıştırmamışlar. O şekilde gelirlerini elde ediyorlar. O Dubai Mall'un etrafına bakın, bir de buralara bakın. Burada biraz daha böyle yerde çok çöp görmek mümkün. Bir de Hindistan videolarımı izlediyseniz, bu Hintliler, Bangladeşliler ağızlarına böyle bir batel cevizi var. Batel cevizinden yapılmış böyle toz oluyorlar. Onu tükürüyorlar böyle, bak şu onların tükürüğü. Bu ceviz aslında ağızda kanser yapıyor. Ve tabii böyle hem görüntü kirliliği oluşturuyor hem de hijyen problemi oluşturuyor. Ağızlarında çiğniyorlar. Burada da görünce hemen tabii ki bir Hindistan'a gittim. Hindistan sokaklarında yürüyor gibi hissettim. Bak buraya da tükürmüşler. Alışkanlıklarını da devam ettiriyorlar gibi burada en azından. Ama toplumda tabii ki bunları yapamıyorlar. Burada expatlar yaşıyor. %90'ının zaten expatlar oluşuyor. İşte Hintlisi, Pakistanlısı, Bangladeşlisi, işte Avrupalılar veya Türkler, beyaz yakalılar. Bir statü olarak belirtmiyor ama daha rahat imkanlarda, daha güzel işlerde çalışıyorlar. Daha dolgun maaşlar alıyorlar. Türkler de aynı şekilde. Türklerin çalışmasını beğendiklerini duydum. Tabii her milletin kendine göre işte görevleri var. Kimisi işte elektronikte çalışıyor, Filipinliler, işte kimisi taksilerde çalışıyor. Baksana abi, hayatımda ilk defa. Ne bu? Şimdi buraya gelmeden önce tabii ki burayı araştırdım. Hatta burada alışveriş festivali varmış. Abi diyorum hani burada bir kapital bir düzen var, harcamak ve kazanmak üzerine. Her yıl Ocak ve Şubat ayında alışveriş festivali yapılıyor. %70'e kadar indirimler oluyor ve insanlar buraya alışverişe geliyor dünyanın her yerinden. Abi nüfus 4 milyon ama dünyanın en fazla turist alan tam 6. veyahut da 7. şehri Dubai. İstanbul 2. sırada, 1. sırada Bangkok var en fazla turist çeken yerlerde. Her geçen yıl buraya gelen turist sayısında %8-%9 artış var. Yani adamlar dünyanın merkezi yapma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Şimdi bir anda
geziyorum. Bir yandan da arkamdaki dükkanlara bakıyorum. Kuyumcular falan var. Dubai dünyanın en büyük kuyumcu şehri diyebilirim. Burada çok büyük bir altın ticareti var. Genelde insanlar altın almaya geliyor ve ben buraya gelmeden önce de bana şöyle bir şey söylediler. Melih, oraya gittiğin zaman orada altın alabilirsin. Çünkü altın ucuz. Orada altın al, gel burada sat diyorlardı. Bunu yapanlar var muhakkak veyahut da muhtemelen ki bana da o şekilde söylediler. Bilmiyorum, ben bunun hiç hesabını yapmadım ama karlı bir ticaret olduğunu söylüyorlar. Bu tabii buraya geldiğimi öğrenen aslında herkes bana şunu söyledi ya. İşte Melih, iPhone 17 getirir misin tarzında şeyler söyledi. Abi hani dedim ki kaç kişiye iPhone 17 getirebilirim ki? Kaçakçılıktan direkt beni sınırda abi alırlar yani. Direkt hiç gözüm yaşına bakmazlar. Sadece bugün yarın kendime bir tane DJI drone alacağım. Arkadaşlar ben bir yere girdim. Hemen o Dubai Müzesi'nin ilerisinde. Hemen arka tarafımda bir tane cami var. Burada da bir Budist temple'ı var. Burası küçük Hindistan gibi. Dur bak şu tatlılar filan Hindistan'da çok popüler. Yiyorduk orada. Böyle doğaçlama gidiyorum. Bir yol görüyorum, ilerliyorum filan. Ve böyle yerlere çıkıyoruz. Burada ne varmış? Oğlum en son böyle gittiğinde nasıl terlemişim ya. Gasp edilmiştim. Melih. Nereye geldik? Bak. Welcome to India. Selamünaleyküm my friend. How are you? I am good and you? How much? Which one? This one come inside. Outside to from Pakistan. Pakistan. Yes. Arkadaş Pakistanlıymış. Give me good price bro. How many pieces you need? 5. 5 pieces you need. 10 dirham we selling for you. 8 I will make. How many pieces you now you need? 5 pieces. 5 Okay, piece. check. Sure. You give me double price. How much? Arkadaşlar Afgan çayı varmış burada. Gramını 1,5 dirhemden başladı. 0,8'e kadar düştü. Tabi almayacağım. Bro thank you so much. Half dirham. Check, check. Bir başka dükkandan hemen kilitlediler beni. Bro. Yes. But to be honest I don't buy anything because of I don't have money. What is this? What is this bro? Energy honey. Yes. For what? This one for you, very good. You married? No marriage. No marriage bro. No marriage? No marriage. Yes, not this one for you. Not this this one. one. For marriage one. For marriage man. Yes. This is giving power. This one giving is extra power. This is very good. This one import, okay? How You will put in the water after you drink, okay? Like honey. 2 hours, 3 hours. Energy. Extra energy. Extra. Yes. go sleeping. Not like this sleeping, this eye closed, eye Yeah. open sleeping. Şu anda içinde bulunduğum Birleşik Arap Emirliği dünyanın en zengin ülkelerinden. Zenginleşmesi tabii ki petrol kaynaklı, petrol çok itici bir kuvvet oluşturmuş ama adamlar şey yapmamış. Petrolü bulduk hadi artık yatalım dememiş. O petrolden kazandıkları paralarla burada ne yapılabilecekse en iyi onu yapmaya çalışmışlar ve hala da devam ediyorlar. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Bu sadece petrol meselesi değil benim buraya gelip gördüğüm. Bunun yanında öyle kanunlar koymuşlar ki dünyanın her yerinden insanlar ticaret yapmaya buraya geliyor. Öyle bir yaşam standartı oluşturmuşlar ki çölün ortasında insanlar buraya gelip para kazanıp bir süre işte bu lüksü, bu deneyimi yaşamak istiyorlar. Tabii bunu yaparken de bu ülkeye de katkı sağlıyorlar. İşte beyaz yakalılar geliyor. Tabii ki işçiler geliyor da ama sadece işçiler de değil yani. Buraya çok da beyin de geliyor. O insanlar da burada değer katıyorlar ve değer katarken de gelir elde ediyorlar. Parayla işleri yok. Hani şöyle parayla işleri yok. Zaten para kazanıyorlar. Üzerine katarak kazanmaya devam ediyorlar. Bir yandan da üzerine katarak yatırım yapmaya devam ediyorlar. Her ülke vergi getirirken zengin olabilmek için bu ülkeler vergilerde esneklik yapmışlar. Daha kolay vergilendirme sistemleri oluşturmuşlar ki bu şekilde de yatırımcı çekmişler. Mesela burada ev sahibi olmak, araba sahibi olmak çok zor değil. İnsanlar rahat bir şekilde ev sahibi, araba sahibi oldukları için de yine buraya gelmişler. Burası yatırım için elverişli, burası çocuk yetiştirmek için uygun bir atmosfer. Genelde en beğenmedikleri şey insanların genelde hava şartları oluyor. Özellikle Mayıs'tan sonra sıcaklar başlıyor. Eylül, Ekim gibi filan artık yavaş yavaş sıcaklar azalmaya başlıyor. Genelde insanların beğenmediği tarafı tabiatının çok olmaması ve sıcaklar. Sizin için kendimi yakmaya hazırım. Buzdolabından fırına giriş yaptım. O şaşalı yerlerden sonra bir de bu sokakları gezelim. Burası biraz daha lokal görünüyor bana. Halkın yaşadığı yer. Binaların o şekli şemali değişti. Binaların boyu küçüldü. Burada gezdiğim zaman alışveriş merkezlerinde şey gördüm. Summer diyor, never end diyor. Yani yaz diyor burada hiç bitmiyor diyor. 2 mevsim var. Hatta tek mevsim var burada bence. Yaz. Sıcak yaz, ılık yaz, soğuk yaz diye belki adlandırabiliriz.
Baksanıza işte, işte Dubai sokakları biraz da böyle. Bak ne diyor? Saç sakal diyor. 5 dirhem 55 liradan başlıyor. Buranın sıcaklığından ziyade abi burada nem insanı çok böyle yoruyor. Hani nem var kuzum diyorlar ya, gerçekten nem var. Normal bir sıcaklık değil, insanı boğarcasına bir sıcaklık var. O böyle nefes aldırırken filan zorluyor insanı. Ve ne yapıyorum, hemen mola hakkımı kullanıyorum. Açıl susam açıl. Ulan kapatmışlar. Bunlar durak. Bu duraklar arkadaşlar klimalı. Ama kapatmışlar ya durakları. Türkiye'den mi dedim ve evet, şaşırmadım. Türkiye'denmiş. Birçok tatlı var. Yine Dubai Mall'un içerisinde Hafız Mustafa 1864. Dışarı çıktıktan sonra tabii insanların öyle kafası sağa doğru dönüyor. Abi ben kadrajı almakta neden zorluk çekiyorum? Şu anda en geniş açıda kamera. İnsanlar da tabii burada fotoğraf çektiriyor. Buradaki fıskiyelerde şovlar oluyor. Tabii o da denk gelmek lazım. İnsanlar yılbaşında özellikle buraya gelip buradaki şovları izliyorlar. Yılbaşında çok fazla ziyaret edilen yerlerden bir tanesi yine burası. Bir de vize konusunu sorabilirsiniz. Serhat Çetin Vize'den vizemi aldım. Vizenin alınabileceği her yere vize alabiliyorlar. Melih'in de selam var deyip onlara yazabilirsiniz. Instagram adresini de buraya bırakıyorum. Serhat Çetin Vize. Oradan Birleşik Arap Emirliği vizenizi alabilirsiniz. Genelde Dubai deyince insanların aklına bir ülke geliyor. Yani Abu Dhabi de çok fazla bilinmiyor. Genelde Dubai biliniyor. Birleşik Arap Emirliği deyince insanlar orası neresi diyor. Dubai bir ülke değil arkadaşlar. Burası 7 emirlikten oluşuyor. 7 emirlikten bir tanesi de Dubai. Farklı farklı emirlikler var. Abu Dhabi ülkenin zaten %80'ini falan oluşturuyor. Yani en fazla toprak bütününe Abu Dhabi sahip. Abi bunu nasıl inşa ettiniz ya? 6 yıl sürüyor yapımı. 25.000 camdan oluşuyor. Kesilmiş, özel kesilmiş camdan oluşuyor. Aynı anda 65 kişi temizlemeye başlıyor ve 3 ayda bitirebiliyor anca. Bitirdikten sonra zaten tekrar kirlenmeye başlıyor. Böyle bir döngü. Belli bir katına kadar çıkıp restoranlardan faydalanabiliyorsunuz. Yemek yiyebiliyorsunuz. 828 metre yükseklikte bir kule. Burç Halife olarak geçiyor. Burç Kule demek. Yapılma döneminde burası büyük bir ekonomik buhran geçiriyor. Sıkışıyor artık, proje yürümüyor ve dönemin halifesi, halife dedim, bizdeki halife değil yani şeyhi diyeyim, diyor ki ben bu işe el atarım ve kuleye el atıyor ve onun maddi yardımlarıyla beraber kulenin yapımı tamamlanıyor. Sonra da onun adını da burada yaşatıyorlar. Baktığınız zaman birçok inşaatın olduğunu göreceksiniz. Dünyada yine şu anda herhalde en fazla inşaat yapılan yerlerden bir tanesi. Böyle yarışırcasına gökdelenler yükseliyor. Daha önce YouTuber'lar da buraya geliyor. Burada yalın ayak yürüyor beyaz çorapla beraber. Çorapları çok az kirleniyor. Onun deneyini falan yapmışlardı hatta ne kadar temiz diye. Benim de gördüğüm en temiz yerlerden bir tanesi. Burada camel meat diyor. Deve eti varmış burada. Şöyle. There is a camel meat? Yeah. Really? Hello. So is it legal in Dubai? Helal. Arkadaşlar daha önce bilmiyordum. Helal olup olmadığını sordum ve arkadaş diyor ki helal. It's famous in here. Dubai? Yeah. All Dubai you can find here. Just here. Devenin 10 farklı türünü yapabiliyorlarmış. Aynı zamanda devede kolesterolün olmadığını söyledi. Genelde insanlar çekiniyor ama çekinecek hiçbir şeyin olmadığını, tadının çok lezzetli olduğunu söyledi. Fiyatları da şöyle göstereyim size. Kebaplar falan 700 lira şeyler var. Ben hiç denemedim daha önce. Burgerini falan da yapıyorlarmış. Arkadaş bayağı bir bahsetti. Ama denenebilir. Tam bir lokal lezzet işte. Kırgızistan'a gidip at yemek gibi bir şey. Gelmek isteyenler için de böyle bir mekan. Lokal house restoran. Şimdi çok acele etmiyorum. Sebebi de tahmin edebilirsiniz ki havalardan dolayı. Yani hava çok sıcak olduğu için böyle gün batımına doğru biraz daha tatlı olacağını düşünüyorum. Olayın örgüsünü bildiğimiz zaman buralar daha anlamlı hale geliyor. Neden? Şimdi İran videolarımı izleyenler varsa Yezd şehrinde bu tarzda mimariler göreceksiniz. Bunun da burada bir sebebi var. Sebebi de şu ki İranlılar buradaki körfeze geliyorlar ve burada ticaret yapıyorlar ve buraya bir alan inşa ediyorlar. Kendi mimarilerini buraya taşıyorlar. Rüzgar kuleleri var. Yani döneminde tabii ki klima olmadığı için insanlar yine sıcaktan bunalıyorlardı ve ona göre mimari düzenlemeler yapıyorlardı. Bunlardan bir tanesi de bu rüzgar kuleleri. Rüzgar yukarıdan giriyor ve iç taraflarda hava sirkülasyonu sağlıyor. Evin içerisini serin tutuyor. Tabii ki sadece bu rüzgar kuleleriyle de olmuyor.
Bu duvarların kalınlığı yine aynı şekilde mercan kullanılıyor bu evler yapılırken. Aha, tam olarak bundan bahsediyordum arkadaşlar. Rüzgar kuleleri. Evin içerisi 20 santigrat derece sıcaklığa kadar düşürülüyor. İranlılar burayı bu şekilde inşa etmiş. Estetik duruyor. İran çok sanatsal bir ülke geliyordu bana. Özellikle o İsfahan sokaklarında gezerken bunu çokça hissediyordum. Hatta İlber Ortaylı da İsfahan için favori şehirlerimden diyor. Yani orayı çok sevdiğini söylüyor. Dünyanın en büyük ikinci meydanı orada. Zamanında en büyüğüymüş ama sonradan herhalde Çin'de en büyük meydan açılıyor. Tabii ki ondaki estetiklik yok. Yani İsfahan'daki estetik yok. Ve öyle sokaklar yaparmışlar ki o zaman dar sokaklar inşa etmişler. Bunların sebebi de insanlar küs olduğu zaman böyle yerlerde denk gelip birbirlerine sarılıp barışsınlar diye. Toplum eğer sarılmadıklarını gördüğü zaman onlara böyle hani tepki koyarmış, gönül koyarmış ki hani bunu yapmayın, küslük olmaz. İşte toplumu bu şekilde inşa etmişler. Mimariyi öyle düzenlemişler ki insanlar bir olsun, beraber olsun, küs olmasın diye tasarlamışlar ve bu şekilde de bir medeniyet oluşturmuşlar. Bence çok ince bir düşünce. Hani o şeyler falan vardır ya, o İran'da da görmüştüm. Osmanlı'da da vardı. Bir geldiği zaman işte bir erkek geldiyse büyük tokmağı çalardı. Bir hanımefendi geldiyse küçük tokmağı çalardı. İçerisindeki insan kimin geldiğini, hangi cinsiyetin geldiğini bildiği için ona göre bir karşılama yapardı. Eğer de müsait değilse ona göre toparlanırdı. Yani bunlar aslında hep incelikler. Bu incelikleri insanlar Doğu ülkelerindeyken çokça yaşıyor, görüyor. Ya biz böyle bir toplumuz. Burada da bir cami var. İnsanlar gördüğünüz gibi de yüzlerini örtüyor. O kafiye dedikleri kıyafetlerle geziyor. Sebebi de yani başlarına güneş geçmesin, ciltlerini yoğun güneş ışınlarından korusun diye bu şekilde yapmışlar. Gayet mantıklı. Ben bazen de öyle geziyorum. Başıma güneş geçiyor. Abi bu insanlar diyorum ya, şu adamlar burada çalışıyor böyle, Allah diyorum yardımcıları olsun ya. Dua edeye de geziyorum resmen. Burada da bir alan var. Mavi tişörtlü biri gördüğüm ülkelerde yaklaşan bazen free turlar oluyor böyle. Çoğu ülkede free turlar var. Yani tur guide'lar var. Tur rehberleri var. Böyle genelde mavi giyiyorlar. Bu arkadaşlar haftanın belli günleri, belli saatlerinde ücretsiz bu şekilde hizmet veriyorlar. Bazen öğrenciler yapıyor bu hizmeti ve karşılığında da insanlar işte ücretsiz normalde ama tip bırakıyorlar. Gönlünden ne kadar koparsa. Bir ara Uruguay'da böyle bir tura katılmıştım. Farklı yerlerde var. Burada da böyle bir alan yapmışlar işte. Arkadaşlar ve Dubai'de teknoloji fiyatları. Şöyle söyleyeyim, bir dirhem ortalama 11-12 lira. Şunun kombosu yani 3 bataryası ve bu kumandalı haliyle beraber 10.300, yani 110.000-120 bin bandına tekabül ediyor. Türkiye'de 160-170 bin civarındaydı en son. Geçen iPhone 17'lere baktım. Onlar da 56 bin liraya falan tekabül ediyor. Türkiye'deki fiyatları da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. 17'nin o turuncu olan telefonu var ya, onlar. Dubai'de gayet uygun çünkü burada vergi konusunda bayağı bir kolaylık var, indirim var. O yüzden genelde insanlar buraya geliyor, alışverişini yapıyor, tekrar geri dönüyor. Hatta bazı böyle challenge'lar var. İnsanlar Türkiye'den çıkıyor, bilet parasını da karşılamış oluyor, otelini de karşılamış oluyor. Buradan alışveriş yapıp tekrar geri dönüyor, hala kârda oluyor. Hani bunları da yapabilirsiniz ya, yapmak isterseniz. %5'lik de bir indirim oluyor. Yani ben havalimanına gittikten sonra bundan %5'lik bir geri alacağım ama aklınızda bulunsun. Buraya gelirken abi yanınızda parayla gelin. Dolarınızı alın, dolarınızla gelin. Yoksa bu ATM, kredi kartı çekimlerinde filan makas oluyor. Teknik özellikleri burada 2600 dirhem, 2300 dirhem özellikleri böyle. Lenovo'nun tableti var 1300 dirheme. Nereden alışveriş yapıyorum derseniz şu anda bana size hemen göstereyim bakın. Dubai Mall içerisinde, bu bir reklam değildir, Emax diye bir yer. Drone'u aldım, vatana millete hayırlı olsun. My friend, where are you? My best friend. Tax free alabilmem için bir evrak düzenlediler. Bro, can I take a picture? Hop. Okay, and you will take it or not? Yeah. Bunda bir iki şey daha vardı. Onları da aldım. Bunlardan bir tanesi mikrofon 3. Mic 3 DJI'nin. Ve hemen mikrofonumuzu burada açıyoruz. Canlı. Arada 6000 lira fark var arkadaşlar. Ama bazı ürünlerde kıyaslama yaptım. Mesela tabletlerde filan hiçbir şekilde fark göremedim. GoPro'nun fiyatlarını da göstereyim. Ama okay. 2000, yani şöyle söyleyeyim, 25.000 liraya falan tekabül ediyor kombosu. GoPro'nun 13'ü. Arkadaş da sağ olsun benim için bu teste yardımcı oluyor. Ona da çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonra sesimi daha iyi alacaksınız. Kaliteli içerikler üretmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Arkadaş, burası Şampiyonlar Ligi gibi ya. Alışverişe siz yine de buraya gelmeyi düşünebilirsiniz. Fran, This is the saffron, yavaş, çabuk. çabuk. Yavaş, çabuk. 40.
İranian zafran. Iranian, Afghanian. Afgan, İran ve Afganistan. Yeah, Afghanistan. Bu salt, This chichi papa. çiçi papa. Yoğun kokuyor çiçi papa. If you put my video in Instagram, block your Instagram. Very dangerous. Very Mafia, dangerous. Big mafia. Big mafia. Yeah. From which country? From Turkish. Turkish. Yeah, Turkish yeah. mafia. Yeah, Istanbul mafia. İstanbul mafya. Are you Polat Alemdar? Hepsi mafya bunların, hepsi. Arkadaş bunu böyle yaktı. Bu öyle bir nefes açıyor ki. Çok değişik bir şeymiş. Çiçi papa diyorlar buna. Vallahi Türkçesi nedir bilmiyorum ama ilk defa gördüm. Kristal bir yapısı var. Bayağı bir nefesimi açtı. Burada da Dubai çikolatası var. Bayağı bir sahte gibi görünüyor. How much bro? This chocolate. 40 dirham and 65 dirham. This one is the online 150. 150 Pakistan. Turkish. You are from Turkey. Yeah. Izmir. Original Turkish Izmir. The people from Izmir, they love Atatürk. Do you like Atatürk? No, only Erdogan. Eleman o kadar böyle alakasız yerden yakalamaya çalışıyor ki böyle. Siyaseti bir yerden yakalamış. İşte o diyor Amerika'nın oyunu, bu diyor İsrail'in oyunu. Basma kalıp cümlelerle böyle benimle siyaset konuşmaya falan çalıştı. Bir şeyler satmaya çalışıyorlar tabii. Özellikle Afganistan ve Pakistan'da Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorlar. Böyle görünce falan direkt Tayyip Erdoğan diyorlar. Var ya bak gerçekten o Orta Doğu insanının davranış biçimi o Afganistan, Pakistan. İşte yine Güneydoğu Asya, işte Hindistan falan. Ya bir tık farklı oluyor ya. Özellikle bu tarzda esnaflar hani bize de vardır ya böyle bir şey satmak için 40 takla atan esnaflar. Biraz o tarzda esnaflar var. Buraya girince direkt tabii onu hissettim. Baba James Bond. Wow. Bro, thank you so much. I don't have time. Thank you. Thank you. Abi adam benim kalbimi mi kıracaksın diyor. Reisim nerede o iletişime geldik biz seninle ya. Burası eski Dubai. Tabii ki yeni Dubai ile arasında dağlar kadar fark var. İnsan bazen birilerine sorması gerekiyor. İlk gün Dubai'ye geldiğim zaman metro istasyonundan Dubai Mall'a böyle bir kabin olduğunu bilmiyordum. Yani adamlar o kadar sıcak ki arada insanlar yürümesin diye böyle bir şey yapmışlar. Ben şuralardan falan geçtim, dışarıdan geçtim. 1,5 kilometrelik yolda sanki böyle 1,5 saattir kardiyo yapmış gibi yorulmuştum. Neyse ki şimdi öğrendim. Artık buradan böyle burayı kullanarak gideceğim. Şimdi gelmişken tabii ki toplu taşımaya da değinmek lazım. Burada daha önce videolarda bahsettiğim Kerem adlı uygulama var. Talatap var. Yine aynı şekilde Uber de burada kullanılıyor ama Uber bir miktar diğerlerine göre farklı. En güzeli National Taxi dedikleri. Üzerine sarı taksi yazan yerler. Her yerde böyle taksicilerin insanlarla dolandırılma hikayeleri vardır çoğu ülkede. Çünkü ucu açıktır. Dolandırılmaya müsait bir sektör. İşini iyi yapan taksi şoförlerine bir sözüm yok. Ama gittiğim ülkelerde benim de başıma geldi. Genelde oradan gol yiyebiliyoruz. Ama burada taksiler hem taksimetreyi direkt açıyorlar ve taksimetre diğer uygulamalara göre biraz daha uygun. O da aklınızda bulunsun. Eğer yolda taksi görürseniz çok rahat bir şekilde çevirebilirsiniz. Geçerken bir baktım hemen bir dükkan var. Elektrik, elektronikçi. O gördüğümüz mağazaların haricinde burada her şey daha uygunmuşçasına. Hello my friend. How are you? Good. Great. Yeah, great. Great. Yeah. You are working here. Yeah. Okay. By the way, where did you come, bro? You walk on the street? Yeah, of course. I'm go for the market for some purchase, but so fucking humidity. Yeah. Arkadaşlar diyor çılgınca bir nem var diyor. Ben o yüzden diyor böyle bir terledim diyor. Bak bu diyor hoş geldin Dubai yani. Dubai'ye gelirseniz böyle olur diyor. Bro, so I want to talk about price. Okay. Dubai Müzesi'nin hemen yanında burada hem saatler var. Now can you tell me about the price, bro? Yeah, Hello bro. price. How good and you? About the price? Yeah bro. Yeah, these are the automatic watches. Otomatik saat. Yeah, okay. Price around 18 dirham. 80, yeah. 80. Yeah. 80 dirham. Ha, Yani 80 dirham. Bir yılda diyor servis garantisi varmış. 880-900 lira civarında bu saatleri alabiliyorsunuz. Okay. O en iyisi seramik. Seramik kaplamalı. How much bro? This one anti-scratch. Bunu diyor çizemezsin diyor. Anti-scratch. Ne yaparsan yap bunu çizemiyor. No, Waterproof. Yeah. Oh, su geçirmez. How much price? Swiss How much price bro? 140. Yeah. Okay, 140 dirheme şöyle bir saat alabiliyorsunuz. Yani 1500 lira civarında. En kaliteli saatlerinden bir tanesi de buymuş. This one is original or orijinal olduğunu iddia ediyor arkadaş. Ve burada parfümler var. Bakın. Our own production available here. These all are our own production perfume. Kendi markalarıymış. Yeah. This one is Hood. The Arabs Hood. Arap Hood. Hood. Yeah. Bunun All the adı smell.
Good'muş. Kendi markalarıymış. Smell good bro. How much? This one 30 dirhams. 30 dirhem. Sadece 30 dirhem. 12 milli bottle. This is orijinal. Yeah, made Okay. in India. Made in India arkadaşlar. You can Hint feel the yapımı. quality. Leather. Bro, I am not expert. Ben uzman değilim I'll arkadaşlar. show you. How much price bro? This one. Turkish people wanna learn price. Yeah, okay. Turkish people best price. This one 40 dirhams. 40 dirhem. 20. Yeah, okay. 70. Bak daha 17 euroya gelmemiş adamlar kabını getirmişler. Kılıfını. 17 right? Okay. How are you, boss? Good and you? Good. Turkish? Yeah. Turkish yeah. You? Nice. Pakistan. Pakistani. Mia Mia. Ya. Burada farklı insanların farklı inançlarını görebilirsiniz. Mesela önde giden arkadaş bir Sikh. Demin arkadaş gördük Pakistanlı. O bir Müslüman. Hintlisi vardı. O bir Hindu. Yani her inançtan insanı burada görmek mümkün. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilk müzeye geldim. Yanlışlıkla geldim bu müzeye ama burası Birleşik Arap Emirliği'nin ilk müzesiymiş. 1890'lı yıllara geldik. Eğer buranın yerlisiyseniz çoğu yerde indirimleriniz oluyor. Her zaman iyi şartlar sunmaya çalışıyorlar. Çalıştığınız yerde farklı bir milletten çalışan insanlardan daha fazla maaş alıyorsunuz. İsterseniz daha az çalışın, hiç fark etmez. Genelde daha fazla maaş alıyorsunuz. Bak burada da hayatlar böyle. Mesela burada hiç dilenen insan görmedim. Burada hiç işte sokakta sanat yapan insan da görmedim. Müzik çalan falan da görmedim. Dans eden de görmedim. Ki zaten bunlar bir yere kadar zaten yasak. Kural, düzen, nizam koymuşlar. Ya abi herkes riayet ediyor. Bugün metrodan çıkarken Hindistan'da beni ittir kaktır yapan adamlar bugün bana omuzuyla yanlışlıkla çarptı diye özür falan diledi yani. Hayat sen nelere kadisin. Tatlı bir otobüs yolculuğundan sonra Melih kardeşiniz sahile doğru geldi ve sahile doğru geldikten sonra o mükemmel arabalar, baksanıza abi, Maserati'ler, Porsche'lar havada uçuşuyor. Range'ler filan. Fecin arkası kirlenmiş. Burada araçları yıkatmadığınız zaman 500 dirhem para ödüyorsunuz. O da 5500-6000 liraya falan tekabül ediyor. Ve hemen o sağ tarafımızda şu anda hemen kardeşim Allah kabul etsin. Bak iman varsa imkan vardır. Hani bugün sizde Emiratilerden bahsettim ya arkadaşlar, onlar böyle yerlerde yaşıyorlar işte. Araçları da böyle. Bir tanesinin jet ski'si var, şu anda jet ski'sini park etmeye çalışıyor. Onlarda mahremiyet önemli. Mesela restoranlarına falan gittiğinizde de bunu görebiliyorsunuz. Restoranın bir bölümünü kapatmışlar. Genelde aileleriyle beraber orada vakit geçiriyorlar. Duvarların arkasında yaşanan bir hayat. Burada da vaziyet böyle. O serinlikle beraber çok güzel oluyor aslında. Ama yani bir yarım saat önce filan hava maalesef eziyordu böyle insanı. Keşke vaktim olsaydı da denize de girseydim diyorum. Yüzülmez bayrağı asmışlar yalnız. O güzel mekanlar var. Bakın orada Salt diye mekan var. Siz Allah cennet şahane. Suyun sıcaklığını merak ettim. Oh. Duş suyu gibi. Herhalde bir 20 santigrat derece. Ama güzel, girilir. Ama kimse niye girmiyor bilmiyorum. Belki şu an itibariyle bitmiş de olabilir. Bu arada Dubai'de gece girilen plaj da varmış. Eğer akşam serinliğine girmek istiyorum derseniz oraya da girebilirsiniz. Adamlar baksanıza jet ski ile şov yapıyor ya. Dostlarım şu gördüğünüz taraf yapay bir ada. Yani normalde öyle bir şey yok orada. Öyle bir ada yok. Ama adamlar yapmış. Hemen bunun arkasında da nasıl bir ada var biliyor musunuz? Hatta çoğu tamamlandı diye biliyorum. Böyle dünya haritası şeklinde bir ada var orada da. Satış başladı mı bilmiyorum ama böyle yaklaşınca Türkiye'yi falan görüyorum. Benim için keyifli bir Dubai videosu oldu. Yani sabah başladım, çok ayrı bir dünya. Akşama doğru ayrı bir dünyayı gördüm. Hello my friend. Sokakta insanlarla sohbet derken yani ben keyif aldım bugün gezdiğimden. Kendimi gezgin gibi hissettim. Umarım size de bunu aktarabilmişimdir. Seviliyorsunuz. Yani yorumlarınızla böyle bana motive oluyorsunuz. Destekliyorsunuz. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok güzel bir topluluk oluşturduk burada. Sizin yorumlarınızla ben de hayatıma ışık tutuyorum. Bu tarz videoların devamı gelecek. O yüzden lütfen kanala abone olun. Bildirimleri açın ki gelecek videolardan haberdar olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.